Web siteni yaptın, web siteni Elementor'la yaptın. Ancak bu siteyi daha canlı hale getirmek istiyorsun, daha özelleştirebilir ve profesyonel bir hale getirmek istiyorsun. Bunu ama eklentilerde Elementor Pro kullanmadan ücretsiz bir şekilde yapmak istiyorsun. Bu yüzden Elementor'un yanında kullanılabileceğin 3 add-on eklentisi göstereceğim. Bu add-on eklentileriyle beraber web siteni ücretsiz bir şekilde daha canlı ve daha profesyonel hale getirebileceksin. Başlayalım. Anlatacağım ilk eklenti Jekit Elementor olacak. Bunu nasıl yükleyeceğiz? Eklentiler kısmına geldik. Yine eklenti ekle diyelim ve buraya Jekit yazalım. Karşımıza çıkmış olacak. Evet, çıkan şu eklenti, ben zaten kurdum, bunu etkinleştirdim. Bu eklenti anlatacağımız ilk eklenti olacak. Bunun kurduktan sonra sol taraftaki göstergesi de bu. Şimdi buraya gidelim. Jekit'e bir gidelim. Neler var, bize neler sunuyor? Jekit güzel bir eklentidir. Güzel bir add-on'dur. Dashboard alanı karşılıyor bizi. Okey, burada anlatacağımız hiçbir şey yok tabii ki. Önemli kısımlardan bir tanesi. Ne diyor? Demolar. Demolar nedir? Tık diye bu demoyu kurabilirsin anlamına geliyor. Bize oldukça fazla demo seçeneği sunuyor. Demo site yani. Bunu alıp tek tıkla sitene ekleyip kurabilirsin. Bunun üzerinden siteni düzenleyebilir, özelleştirebilirsin. Tabii bunların hepsi ücretli mi? Değil. Hepsi ücretli değil. Hepsi ücretsiz mi? Hepsi ücretsiz de değil. Bazıları ücretli, bazıları ücretsiz. Burada zaten ücretli olanlar pro olarak belirtilmiş. Burada oldukça fazla ve farklı kategoriye de ayrılmış demolar. Neredeyse sonu bucağı yok bunların. Tabii birçoğu ücretli ama ücretsiz olanların arasından mesela Businessify varmış. Şunu bir preview diyelim, bir ön izleyelim. Nasıl gözüküyormuş. Mesela ben buradaki bu demoyu kullanabiliyorum. Jekit'le beraber bana bu imkanı veriyor. Bunu kurarım, rengini, yazı tipini değiştiririm. İçeriklerini değiştiririm. Kendime göre düzenlerim ve sistemi oluşturmuş olabilirim. Bunu ücretsiz bir şekilde elde edebiliyorum. Bunlar demolarda. Demolar iyi bir özellik Jekit için. Tabii diğer önemli kısımlardan bir tanesi de elementler kısmı. Şu sol elimi bir indireyim. Çok hareketlendi. Ya elementler kısmında avantajlarından bir tanesi de buradaki elemanların fazlalığı. Yine burada da çok fazla ücretsiz bir şekilde eleman fazlalığı var. Jekit bana çok fazla seçenek sunuyor. Burada sadece 4, 8, 10 tane pro elementi vermiş. Onlar olsa da olur, olmasa da olur ha. Marqueen'ler, background'lar falan, bunlar güzel özellikler ama çok da gerek var mı? Yani bunun için pro'ya ihtiyacımız var mı? Yok. Animated text'ler, bak güzel buton, daha güzel butonlar elde edebiliriz. Galeri imkanımız var. Mailchimp eğer ki kullanıyorsak bağlantısını yapabiliyoruz. Şu liste yapıları, galeri yapıları anlatamadım. Onun adı aklıma gelmedi ama bunların da elemanları var. Bunlar da oldukça iyi özellikler. Bunları kullanabiliyoruz. Bir üçüncü özelliği daha var. Bitiyor mu? Bitmiyor. Tema yapacağım. Siteyi kurduk, okey. Header'ı nasıl yapacaksın? Footer'ı nasıl yapacaksın? 404 sayfasını nasıl yönlendireceksin? Bunların hepsini Jekit'le yapma imkanımız var ki bunları söylemişken bir özellikle bu Jekit çok da ağır bir eklenti değildir. Elementor Pro yerine hafif bir şekilde muadil olarak kullanabiliriz. Header'ımızı oluşturabiliriz. Footer'ımızı oluşturabiliriz. Jekit'te anlatacağımız, bu arada global style'ları da burada varmış, evet. Jekit'te anlatacağım kısımlar bu kadar. Sevdiğim bir eklenti, sevdiğim bir add-on, kullanıyorum da sitelerimde, tavsiye ederim derken bir ikinci eklentimize geçelim. İkincisi add-on ne olacak? Neydi? Royal add-on olacak. Buraya Royal add-on yazdığımda tık diye en başa geliyor. Bu eklenti anlatacağımız bir ikinci eklenti olacak. Bunu da yine tabii ki ekledim, kurdum. Ve nereye geldi? Şurada. Royal Add-on hemen Jekit'in altındaymış. Buraya geldim ve gidelim bakalım. Bizi direkt widget'lar karşılıyor. Bu da yine aynı şekilde hafiftir. Bu anlatacağım 3 eklenti de hafiftir. Siteyi çok yormaz. Elementor Pro'nun yerine kullanılabilir ve ücretsiz bir şekilde, tamamen ücretsiz bir şekilde hafif olarak hafifçe kullanabiliriz. Sitemize yük bindirmez. Çok fazlasıyla yük bindirmez. Yine buradaki önemli avantajlardan bir tanesi widget'ların, bu elementlerin fazlalığı. Burada da bize yine pro olmadan sadece şu 3 tanesi proymuş. Diğerleri bak daha da gidiyor. Mesela burada bir de WooCommerce için de eğer ki e-ticaret sistemi varsa onlar için de kullanılabileceğin elementler burada mevcut. Oldukça faydalılar bu arada. Product price'lar, yani daha temaya veya şablona bağlı kalmadan kendin özelleştirmek istiyorsan bunlarla beraber çok daha kolay bir şekilde özelleştirebilirsin e-ticaret sitelerindeki ürünlerinin sayfalarını. Elemanlarımız burada fazlasıyla var. Bir diğer özellik neymiş? Extension'lar var. Extension'larda çok fazla bir olay yok aslında. Parallax background da açıkmış. Sticky varmış. Bak özür dilerim. Sticky section önemlidir. Header'larda sticky kullanıyoruz ki
Bunun videoları şurada sağda solda var. Kanala gidip bakabilirsin. Sticky header'lar güzel gözüküyordur. Ayarlarda neyimiz varmış? Ayarlarda tabii ki çok fazla düzenlememiz gereken, değiştirmemiz gereken veya anlatmamız gereken çok fazla bir şey yok. Ancak burada da göreceğin gibi optimize sistemleri de açık. Bu da ne anlama geliyor? Bu eklentinin gayet hafif ve kullanılabilir olduğunu. Bir diğer özelliklerden bir tanesi Royal Add-on'da da tabii ki template'ler var. Burada da hazır şablonlar var. Sağ üst taraftan free'yi seçip, yani ücretsiz olanları seçip buradan beğendiğin, sana uygun olan şablonlardan bir tanesini kullanma imkanım var. Mesela şuradan hangisine, bir yogacıya gidelim. Yoga'nın içinde 4, 8, 9 tane sayfa şablonu varmış. Preview diyelim, bir ön izlemesini de yapalım. Nasıl gözüküyormuş? Eğer ki yoga işiyle uğraşıyorsan, eğer ki meditasyonun derinlerine erişmek istiyorsan bu siteyi, şey diyeceğim, bu site bayağı iyiymiş ya. Ben biraz bunu inceleyeceğim, bir dakika. Yoga için bir şey diyeyim mi? Renkler de çok hoşuma gitti. Oldukça iyi bir site. Bu tarz hazır şablonları, hazır demoları da kullanma imkanım var. Buradan geriye gidelim. Müthiş. Tabii ki bunlar free olarak seçtiğimiz için ücretsiz olanlar. Tema yapıcımız var. Sol taraftan tema yapıcıya gidelim. Tema yapıcıda da yine aynı mantık. Header mı, footer mı falan filan diye gidiyor. Bunların hepsini oluşturma imkanım var. Jekit'te sadece header, footer ve 404 sayfalarını oluşturabiliyordum. Burada arşiv ve single olarak da ve iki e-ticaret arşiv ve single sayfalarında oluşturma imkanı vermişler bize. Güzel. Ki zaten bu neredeyse bütün add-on'larda var tema yapıcı. Bir neymiş bu? Premade blocks varmış. Bloklar var. Ya blok K ile G ile değil. Bloklar var. Bunlardan nedir? Mesela Post Grid Slider Carousel. Bak şöyle free'ymiş. Bunu da bir ön izlemesini yapalım. Blog sayfam var. İçeriklerini listeliyorsun. Böyle bir şablon kullanma imkanı veriyor sana. Bu da ücretsiz. Bu ücretsiz değil mi? Aynen, ücretsiz bir şekilde veriyor. Tabii bunların proları var ama ücretsiz olanlar da gayet kullanılabilir de. Mesela şöyle bir slide varmış. Şuna da bir bakalım. Bu da gayet güzel gözüküyor. Mesela bunları da kendi web sitende ücretsiz bir şekilde alanları, mesela ana sayfada bir alana bunları ekleyebilirsin. Ürünler için de var mesela. Bu da ücretsizmiş. Ürünlerini bu şekilde listeleme canında var. Sana bir şey diyeyim mi? Çok iyiler. Gayet iyiler. Ve dışarıda fırtına kopuyor şu anda. Çok iyi. Çok güzel yağmur yağıyor. Gereksiz bir bilgi. Bir diğer özellik neymiş? Pop-up yapıcı varmış. Royal Add-ons'ta pop-up yapıcı da var. Pop-up'ları biliyorsun. Sağdan soldan birden tak diye önüne çıkıyor. Özellikle e-ticaret sitelerinde. Yok, %20 indirim kodumuzu kullanmak ister misiniz şeklinde. Pop-ups'lar burada kullanma imkanı var. Burada create template dedikten sonra pop-ups yapabilirsiniz ve burada göremedim ancak bildiğim bir özellik daha var. Menüler kısmına gittiğimde herhangi bir sayfamı seçtiğimde bakın üzerine geldiğimde mega menü seçeneği çıkıyor. Bu mega menüye tıklayıp buradaki detayları oluşturup web siteme mega menüde yapma imkanım var. Bu mega menüyü tabii ki Edit with Elementor deyip orada yapabiliyorum. Tabii muhtemelen şablonları da vardır ancak mega menü için farklı videolarım var. Onları da gidip şu sağ üstten muhtemelen koyabilirim. Muhtemelen unuttum, koymadım ama kanalın detaylarında var. Bir üçüncü eklentim ne olacak? Ultimate eklentilere gidelim, gösterelim öncelikle. Eklenti ekle diyelim ve buraya Ultimate Add-on yazalım ve karşımıza çıkacaktır. Ultimate Add-on karşımıza çıktı. Şu sol başta gördüğümüz eklenti benim anlatacağım 3. eklenti olacak. Bunun da kurdum. Şurada UAE olarak gözükmüş olacak panelimizde. Hemen gidelim bakalım neleri varmış neleri yokmuş. Bu anlattığım 3 eklentide Elementor Pro yerine ücretsiz bir şekilde kullanma imkanımız var ve sitelerimizi gayet iyi bir şekilde özelleştirme imkanları sunuyorlar. Aynı zamanda hepsinin hızları da gayet yeterli seviyede, ağırlıkları da yeterli seviyede. Eklediğimiz bu eklentiler sitemize çok fazla yük bindirmeyecekler. Dashboard kısmında bir olay yok. Hemen bir header footer kısmına gidelim. Bu direkt ben zaten footer'ımı bu eklentide yapmışım. Header ve footer'larımı oluşturabiliyorum. Yeni eklediğimde bu şekilde geliyor. Header, footer. Aynen. Buradan seçiyorum. Header'ımı yapacağım, footer'ımı yapacağım şeklinde geliyorlar. Widget'lara gidelim. Widget'larda neler varmış? Widget'larda mesela diğer eklentilere nazaran buradaki sorunlardan bir tanesi, çok fazla widget'ım yok. Yani 4, 8, 12, 16, 16, 17 tane widget'ım var. Diğerlerinde daha fazlaydı. Diğerlerinde daha fazla imkanım vardı. Bunlar, diğerleri daha pro istiyorlar. Çok gerek var mı? Yani gerek var mı yok mu, ona sen karar ver. Ben tabii ki sadece bir elçiyim, anlatıyorum, geçiyorum. Fazla widget'ım yokmuş burada. Ya dersen ki ben çok fazla uğraşmak istemiyorum siteyle. Benim site zaten okey, sadece gideyim bir header footer yapayım. Bir iki widget ekleyeyim. Bana yeter diyorsan, çok da yük bindirmesin diyorsan Ultimate Add-ons kullanılabilir.
Bu yüzden zaten anlattık. Settings'te bir şey var mı bakacağım bir. Yok, Settings'te yok. Burada template'ler de yok sanırım burada, öyle mi? Evet, burada demolarda yokmuş Ultimate Add-ons'ta. Diğerlerine kıyasla daha iyi bir daha öyle böyle bir eklenti. Neyse. Şimdi 3 eklentimi de anlattım. Elementor'un yanında kullanabileceğin 3 add-on eklentisini anlattım. Bu add-onları Elementor Pro yerine ücretsiz bir şekilde kullanabilirsin. Sitene çok fazla yük bindirmezler. Site hızını etkilemezler çok fazla ve siteni gayet iyi bir şekilde özelleştirme imkanları da sana sunacaktır. Bu videonun konusu bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere.